Teknoloji dünyasında artık öyle bir noktaya geldik ki her ay yeni bir model tanıtılıyor ama al buna para ver diyebileceğimiz cihazların sayısı çok da fazla değil elbette. Ve bu hususta şimdi sahneye Xiaomi'nin yeni iki ürünüyle çıkıyor. Mi 15T ve Mi 15T Pro. Önce tasarımla başlayalım. Xiaomi klasik çizgilerini korumuş ama malzeme kalitesi ciddi anlamda yükselmiş. 15T'ye baktığımızda mat camı arka yüzeyi ince çerçevelerle 194 gram civarında bir ağırlık sunuyor. 6.83 inçlik AMOLED ekranı 1.5K çözünürlük veriyor. 120 Hz yenileme hızıyla 3200 nit parlaklık veriyor kardeşim. 15T Pro ise yine aynı ekran boyutu ama LTPO ekran paneliyle 1 Hz'den 144 Hz'e dinamik geçiş yapabiliyor. Gorilla Glass 7 yıl koruması da cabası. Ekranların parlaklığı öyle abartılı ki yaz günü, öğlen güneşin altında bile Instagram'a bakarken gözünüzü kısmayacaksınız bile. HDR10 Plus ve Dolby Vision desteği de var. Netflix'i açtığında renkler resmen yüzünüze vurabiliyor. Ama dostlar ekran bir yere kadar. Asıl mesele beyninde, yani işlemcide. Burada Xiaomi iki cihaz arasında net bir ayrım yapıyor. 15T'de MediaTek Dimensity 8400 Ultra işlemci, 4 nanometre üretim süreci, güçlü ama amiral gemisi değil maalesef. 15T Pro'da MediaTek Dimensity 9400 Plus, 3 nanometre üretim süreci, enerji verimliliği, daha iyi performansı da tokat gibi geliyor. RAM tarafında da her iki cihazda LPDDR5X var. Ama Pro modelde 16 GB seçeneğine kadar çıkabiliyorsunuz. Depolamada da UFS 4.0 ve 4.1. Yani uygulamaları açarken bile beklemek yok. Oyunlarda Pro modelin Adreno 750 rakibi GPU'su sayesinde Genshin Impact bile 144 Hz'de yağ gibi akabiliyor. Xiaomi ayrıca soğutma sistemini geliştirmiş ve uzun süre oyun oynasanız da elinizde tost makinesi tutmuyorsunuz. Güç tamam eyvallah ama telefonların asıl kimliğini kamera bilirler. Burada Xiaomi'nin elinde çok sağlam kozlar var. Şimdi kamera mevzusu olan Xiaomi'nin gövde gösterisi yaptığı alana gelelim. 15T Pro'da 50 megapiksel ana sensör Light Fusion 900 kullanılıyor burada ve optik görüntü sabitleme destekli. Yanında da 12 megapiksel ultra geniş ve 50 megapiksellik periskop telefoto var. Buradaki 5x optik zoom 115 mm HDR odak uzunluğuyla rakiplerine ders veriyor adeta. Yani uzak çekimlerde de detay kaybı yok. 15T biraz daha sade ama 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel telefoto, 2x zoom ve 12 megapiksellik ultra geniş lens var. Ön kamerada da 32 megapiksellik sensör kullanılmış. Özellikle vlog çekenler için 4K video kalitesi gayet tatmin edici. Video tarafında da Pro modelde 8K 30 FPS çekebiliyor, 4K'da da 120 FPS mevcut. Yani sinematik geçişler yapıyorsanız elinizde mini bir kamera canavarı var. Kamera da tamam ama şarj olmadan hiçbir şey ifade etmez diyenler için Xiaomi burada yaptığı numara gerçekten ilginç. Her iki cihazda da 5500 mAh batarya var. Yani kağıt üstünde çok sağlam fakat fark şarj hızında. 15T'de 67 Watt kablolu hızlı şarj, 15T Pro'da da 90 Watt kablolu 50 Watt da kablosuz şarj var. Bunu Samsung duysa iyi olur. Peki şimdi bu ne demek oluyor? 15T'yi 30 ve 35 dakikada dolduruyorsun. Pro ise 25 dakikada. Kablosuzda da 50 Watt destek rakiplerinde neredeyse yok. Ama asıl mesele kutu içerisinde. Pro modelde şarj cihazı çıkmıyor. Ya bu bir nevi biz yaptık siz alın kafası oluyor. İşte burada kullanıcıya gizli bir tokat atılıyor ama neyse. Şimdi bakalım dostlar, hani bu iki cihazın yani 15T ve 15T Pro cihazları Samsung S25F ile fiyat olarak öyle uzak değil.
Hatta Pro model S25F ile yan yana geldiğinde ciddi soru işareti yaratıyor. Neden daha az donanım için aynı parayı vereyim ki diyorsun sonra. Bir de iPhone 16 ile kıyasladığında Xiaomi'nin fiyatı daha uygun ama yazılım desteği konusunda Apple hala önde duruyor. OnePlus 13'e baktığınızda ise kamera ve şarj hızında Xiaomi acayip derecede avantajlı bir durumda. Ama sadece donanım değil, yazılım da artık bir oyun kurucu haline geldi. Yani burada Xiaomi artık MUI'yi bırakıp HyperOS'a geçti biliyorsunuz. Android 15 tabanlı bu sistemde yapay zeka entegrasyonu daha güçlü bir durumda. Canlı çeviri özelliği, fotoğraf düzenleme yapay zekası, cihazlar arası bağlantı ki bu telefon, tablet, bilgisayar senkronizasyonu, yani Xiaomi'nin kendi bir ekosisteminden bahsediyorum. Bu kısımda rakiplerinden farklılaşıyor aslında. Bir de akıllı asistan geliştirmeleri var. Xiaomi sadece donanım değil yazılım tarafında da kendini göstermeye çalışıyor elbette. Tamam, özellikleri güzel ama işin bir de ergonomi, günlük kullanım tarafı var. Şimdi 15'te 194 gramla nispeten hafif sayılıyorken 15T Pro 210 gramla ciddi bir ağırlık hissettiriyor. Yani böyle bomba telefon dersin ya. İşte bu biraz büyük telefon sevmeyenleri yorabilir ama sevenlerin içinde bir şey diyemeyeceğim elbette. Renk seçenekleriyle de Xiaomi alüminyum alaşım çerçeve ve cam fiber destekli tasarımı önermiş bir durumda. Yani hem sağlam hem de premium bir his veriyor gerçekten. Ama şunu da unutmayalım. Telefon günlük kullanımda sadece hız değil, konforu da sunmalı bence. Uzun süre tek elle kullanmak zor olabiliyor. Özellikle Pro modelde. Şimdi gelelim en can alıcı yere, alınır mı alınmaz mı? Özetle 15T ve 15T Pro fiyatına göre daha güçlü cihazlar. Pro modelde periskop telefoto kamera var. 90 Watt şarj ve 50 Watt kablosuz şarj desteği ciddi artılar ama fiyatı bir tık yüksek ve kutudan şarj adaptörü çıkmaması moral bozucu. 15'te ise daha uygun fiyatlı ama yine de fiyatı orta sınıf için biraz fazla değil mi diye sorduruyor. Samsung S25F ile de fiyat makası çok dar. Yani Xiaomi burada kullanıcıyı kendine çekmek için donanım masaya koymuş, tamam okey, ama Apple tarafında da yazılım ve güncelleme desteği uzun vadede daha güvenli olabilir. Fakat donanım fiyat denklemine baktığımızda Xiaomi burada çok ciddi bir aday oluyor. Benim yorumum şu ki hani kamera performansı ve hızlı şarj sizin için birinci öncelikse 15T Pro modeline yönelebilirsin ama yok kardeşim ben günlük işlerimi halledeyim, işte sosyal medyada takılacağım azıcık, hani biraz da oyun oynarım diyorsan bu cihazı o yüzden almak istiyorsan da 15'te gayet yeterli kardeşim. Siz ne dersiniz? Yorumlarda dökün içinizde. Xiaomi mi, Samsung mu yoksa Apple mı? Hadi bakalım tartışalım.